Güvercinlerin yerini keşfeden bir tavuk. Kurnaz, zeki, sivri zekalı. Tavuk çok muhteşem bir şekilde odaklanır. Bir şeye odaklandığı an onu kaçırmaz. Refleksleri de odaklandığı şeye göre şekillenir. Bir tavuğun odaklanması hiçbir şeye benzemiyor yani. O yüzden onları süper kahraman olarak da görebilirsiniz. Bir arkadaşımız yorum düşmüş. Abi tavuklar çıkıp da ben uzaylıyım dese hiç şaşırmam. Yorumunu okudum kardeşim. Çok haklısın. Tavuklar gerçekten çok farklı canlılar. Ve inanılmaz bir şey. Çok farklı özellikleri var. Kimsenin bilmedikleri huyları var. Yakında inşallah Harikalar Diyarı'nda bunlardan da bahsedeceğim. Tek yapmanız gereken bildirimleri açıp takipte kalmak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Canınızı yerim. Bugün tokalaştım, sarılmıyorum kardeş. Yarın sarılırım inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere aslında önemli bilgiler de vereceğim. Aynı zamanda kümesimizde yine küçük çaplı bir şeyler de yapmaya çaba göstereceğim. Tavuk bakıcılarımızın en çok yaptığı hatalardan birisi tavukları strese sokmaktır. Peki tavuklar strese nasıl giriyor arkadaşlar? Strese giren tavuklarımız yumurtayı keser, hastalıklara daha açık olurlar. Horozun çokluğu stres yapabilir. Tavukları çok fazla rahatsız eder, çok fazla horoz. Çünkü bir horoz normalde bir tavukla günle 30 ile 40 kez çiftleşebiliyor. Yaz aylarında bu seviye düşüp çıkabiliyor. Kışın biraz daha azalıyor arkadaşlar. O yüzden kışlar misal yumurta verimi biraz daha düşükken doluluk oranları da düşük olabiliyor. Hayvanları strese sokmamak için horozlara dikkat edin. Bunu mutlaka yapın. Horozları azaltın. Sürünüzün psikolojisini izleyin. Mutlaka. Hayvanlara günübirlik yemler ve oynayabilecekler ortamlar oluşturun mutlaka. Ve onları yakından gözlemleyin. Dışkılarını kontrol ederken sıfatlarına bakın. Tüy renklerinden tutun, hareketlerini inceleyin. Şimdi sizlere birkaç da uygulama göstereceğim tabii ki. Aralarından bir tane Brahma yakalamam lazım. Oy maşallah. Maşallah. Dur. Yumurta yüklü. Yumurtası var arkadaşlar, bunun bayağı da ağır. Bunun üstünde göstereyim istedim aslında. Brahmalar çünkü uygun kobaylar. Çok sakin hayvanlar oldukları için. En uygun kobayımız da burada kızımız. Kızım seni kobay olarak kullanacağım ve arkadaşlara mutlaka yapmaları gereken birkaç şey göstereceğim. Birincisi, tavuklarınızı elinize aldığınız zaman gagalarını kontrol edin. Gagaların içine bakın arkadaşlar. Mantarlaşma var mı? Ya da buna benzer şeyler var mı? Ben mantarlaşma olduğu zaman ne kullanıyorum? Vanodin adlı bir ilaç var. Batikona benziyor. Aslında dezenfektan ama tavuklarda kullanılabiliyor. Hayvanın ağzının içini onunla bir günde 2-3 kez vatikonluyorum. Eğer bulamazsanız gidip eczaneden batikon da alabilirsiniz. Batikon da aynı işi görür. Mantarlaşmalara karşı dikkat edin. Hayvanın yemesini içmesini keser, fark etmezsiniz. Buradan sonra da yavaş yavaş midesine iner mikrop. Dikkat etmek gerek. Hayvanlarımızda diğer açıdan da bit kontrolü yaparken nasıl bit kontrol yapmalısınız ondan da bahsedeyim. Kanat altlarına bakarsanız her zaman göremezsiniz bitleri. Çünkü kanat altları genelde çok fazla yoğun bit olduğu zaman ortaya çıkan bir kısımdır.
boyun köklerine şöyle ve kuyruk sökümüne bakmalısınız. Ve biti en kolay yakalayacağınız noktada her zaman söylerim bacaklarının arasıdır. Şu bacak aralarına iyi bakarsanız şuralara kesinlikle yakalarsınız eğer hayvanınızda bit varsa. Çünkü genelde bitler sıcak ortamlara, arka taraflara ve dip köşelere böyle sinmeyi, orada üremeyi daha çok tercih ediyorlar. Sürünüzde bazen görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hayvanlarınız çiftleşiyordur, horozunuz atlıyordur ama yumurtalarınız boş çıkıyordur. Bunun için de ne yapmalısınız hemen gösteriyorum. Genelde bunun böyle şeyi de var. Hemen horozda da bir problem olabilir, tavukta da bir problem olabilir. Ama her ikisinde de bir problem yoksa problem popo kısımlarında olabilir. Hele de tavukların. Hele de hayvanlarınız çok tüylüyse. O yüzden tüylü hayvanlarınızda yapmanız gereken çok basit bir işlem var aslında. Önce hayvanınızı alıyorsunuz. Şöyle bir dakika. Bıçağımı koyayım. Bunu şöyle bacaklarından tutuyorum abi. Yavaş ve sakin bir şekilde, incitmeden yavaş yavaş, sakin sakin aşağı doğru bırakıyoruz. Bak. Bırak, yavaş. Yavaş yaparsanız bu çok fazla oyalanmaz, kaçmaz. Şimdi hoppa, dur, sakin ol kızım. Sakin. Sakin. Ah. Ha. Popo kısmını tüy çok fazla olduğu için horozlar bazen çiftleştiği zaman atamıyorlar. Anladığınız kadarıyla tam çiftleşemiyorlar. Çiftleşse de horozumuz tutturamadığı için bir şekilde arkadaşlar olmuyor. Bunun için de tek yapmanız gereken anüs bölgesinde bulunan tüyleri birazcık makasla kesmek olacaktır. Popo kısmındaki tüylerin kesilmesi hayvanı rahatlatır da temizlik için de önemlidir. Şöyle keserseniz yani horozun popo kısmına ulaşımını biraz daha kolaylaştırmanız lazım. Bu tüyler arada engel olduğu zaman, çiftleşme yaptığınız zaman hayvan maalesef çiftleşse de olmadığı için, popo kısmındaki tüyler izin vermediği için yumurtaların boş çıkma olasılığı oluyor. Hadi gidebilirsin kızım. Obay olarak kullandık ve gördük. Bunu da mutlaka yapın eğer hayvanlarınız tüylüyse. Tüylü olmasa bile bu gibi sorunlar yaşıyorsanız, yumurtalarınız boş çıkıyorsa bir kontrol edin. Tavuklarınız en azından popolarına bir bakın ki tüyle bir şeyle kapalı mı? Horozu engelleyen şeyler ortadan kaldırın arkadaşlar. Tavuklar yüksek noktalarda oturmayı çok severler. O yüzden onlara tünek yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Mutlaka yapın. Çok soğuk iklimlerde iseniz tünekler her zaman düz tabanlı olmalı. Daha sıcak tutar hayvanları. Çünkü geceleri ayaklarını tüylerin arasına alabilirler bu şekilde. Daha sıcak bir ortamdaysanız tabii ki de silindir şeklinde tünekle kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Mutlaka yapın bunları da. Tavuklarınız için günün belli bir kısmını dinlenmekle geçirmek isteyen tavuklarınız için alanlar oluşturmalısınız. Yağmurun almadığı, güneşin vurmadığı, bazen rüzgarın esmediği noktalar olmalı. Eşinebilecekleri ortamlar mutlaka oluşturmalısınız. Biri demiş ki kardeş senin tavuklar üşümür mü? Bu Erzurumlu tavuk üşür mü? Evet, hal böyleyken ondan da bahsedelim.
Tavuklar üşümez arkadaşlar. Tavukların üşümesi için hasta olması lazım. Ya da vücut direncinin düşük olması lazım. Çünkü tavuklarımızda bir kalorifer sistemi vardır. Evinizde yanı başınızda bir petek varsa gidip sırtınızı bir yaslayın. Tavuklarımız da aynı şekilde şu şekilde gördüğünüz gibi kabarıyorlar. Kabaran tavuklarımız tüyleri arasında küçük bir kalorifer sistem oluşturuyor. Dışarıdan aldıkları küçük bir havayı, soğuk havayı tüyler arasında sürekli vücut içerisinde döndürerek ısıtıyorlar kendilerini. Bu da onları gün içinde sıcak tutuyor. O yüzden akşamları mutlaka kumat şeklinde yatmaları gerektiren olanlar oluşmalı. Kumat olan tavuklar, hay maşallah sen aslanım benim, ötmeye mi çıktın sen? Kumat yatan tavuklar üşümezler, hiç üşümezler. Dışarıdaki vahşi doğadaki kuşlar da bu şekilde zaten soğuk, sıcak kalırlar. Şşş. Çok az herifle ama sıkıntı çıkardılar bak. Baba Hades orada şimdiden şişti. Canlarım benim. Hele bırak elimin tatlılığına bak. Ne güzel yatıyorsun sen orada öyle. Maşallah. O yüzden hayvanların rüzgarı kestiğiniz sürece tavuklar kolay kolay üşümeyecektir. Ortamı da ısıtırlar, merak etmeyin. Mutlaka bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Kardeş ya, ötmeye çıktın da yani süreli ötesin diye de yani olmaz ki, yani olmaz yani. Bunun yaptığı şey şu an küçük sürüde rütbe almaya çalışması. Bak bir de ötecek. Sürüde rütbeleşme almak çok zor iştir. Aynı askerlik gibidir abi. Sürüdeki diğer fertler bunu kabul edecek mi? Ettikleri zaman hangi rütbede yer alacak? Zaman geçtikçe yükselebilecek mi? Yoksa sürü tarafından dışlanacak mı? Aynı bu şekilde, gördünüz mü? Uyanık güzel, ona küçük bir uyarı at. O uyarı da ona yeter zaten. Değil mi gogo benim? Diyelim ki yumurta topladınız. Bunu mutlaka yapın. Yumurtaları yere birkaç tanesini koyun. Ve izlemeye başlayın. Sürünüzdeki yumurta yiyen tavukları bu şekilde bulabilirsiniz. Hay! Gördünüz mü? Cette yumurta cette. Yumurta cette abi, yetişemedim arkadaşlar. Öbür yumurtayı almam lazım. Şu an sürümüzde yumurta yiyeni bulduk. Kusura bakmayın, ballı yumurta yiyen bir horoz maalesef. Demin çünkü ballı kırdı yumurtayı. Hiç beklemezdim ballı senden. Ve böylece şu an yumurta yiyen horozumuzu da bulmuş olduk. Bunu mutlaka yapın. Bir yumurtanız gider. Ama en azından kimin yaptığını veya da kimin kırdığını bilirsiniz. Ondan sonra da dikkatle hareket edersiniz. Bir yumurtamı feda ettim ama artık sürüde bir yumurta yiyen horozumun olduğunu biliyorum. O da ballı. Ballı seni işte şimdi kafese kapatabilirim. Ballı yumurtayı kırdıktan sonra uzaklaştı olay yerinden. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor ama ben onu gördüm. Ve böylece de şu an yumurta yiyen sürümüzde kim var biliyorum. Öbür tavuklar bilmezken. Bu durum şimdi yapıldı. Bazı arkadaşlar muhtemelen heyecanlandı. Diyor olabilirsiniz. Abi ne yaptın? Şimdi sürekli yumurta yiyecekler. Hayır arkadaşlar. Sürekli yumurta yemeyecekler. Tavuklarımız ve horozlarımız akıllı hayvanlardır, zeki hayvanlardır. Ancak alışkanlık oluşturabilmeleri için bunu 3-5 kez yapmaları lazım. Birbirlerini taklit etmeyi seven tavuklardır. Tavuklar birbirlerini taklit etmeyi sever. O onu örnek alır, o da onu örnek alır. Ballı burada küçük bir örnek oldu. Bunlar onu işlevsel hale getirdi, yediler. Ama bu demek olmuyor ki yarın öbür gün sürekli yumurta yiyecekler. Hayır arkadaşlar, bunlar şimdilik burada bir tane oldu böyle bir şey. O da sırf size göstermek için sürüdeki yumurta yiyen ballıyı artık tanıyoruz. Ve bizim düdüklüyle tanışmamış bizim ballı, bilirim. Vandom. Bir dezenfektandır kendisi. Ve çok iyi bir dezenfektandır. Şu an içinde dolu da yani dışarıdan alıp bunun içine doldurmalısınız. Bu olmazsa olmaz nilverim, iç parazit. Kanatların ve birçok hayvanımızın en büyük müzdarip olduğu konu iç parazitlerdir. İç parazitler maalesef hayvanların en çok karşılaştığı hastalık türüdür arkadaşlar. Bunu ayda bir, 2 ayda bir tüm sürüye depodan veriyorsunuz. Nilverim. İlaç olarak da antibiyotikler var tabii ki. Çok fazla çeşit ilaçlar var. İşte örnek veriyorum, aşılar var, bir sürü şeyler var ama bunları ben şöyle de önereyim, böyle de önereyim diyemem. Çünkü antibiyotikler her zaman en son çaredir. Antibiyotik olarak yine de söyleyeyim. Biz kümesimizde arkadaşlar penisilin kullanıyoruz.
birçok hayvanımızı kurtarmakta yardımcı oldu. Hadi de bakayım sen aç desen ben bugün sevmedim seni. Küstün mü benden pony? Küstün mü benden kızım? Bugün ponimi sevmedim küstünüz mü? Şimdi küstünüz mü? Mutlaka bunları yapın videomuzun da sonuna gelmeden önce bıldırcınlarımızdan da bahsedeyim ve son planlardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. En son bildiğiniz gibi konuşmuştuk. Şu orta kümesi yıkma kararı aldık. Buradan başlayacağız. Havalar soğuk olduğu için birazcık temkinli hareket ediyoruz açıkçası. Çünkü başlasak da şu an bıldırcınlar alacağımız bir nokta yok. Ve burayı yıkmak uzun sürecek. Bu ana kümesi komple yıkmak çok uzun sürecek. Birlikte yapacağız ama zamanla ve yavaş yavaş arkadaşlar. Öyle kolay değil. Biliyorsunuz çok soğuk buralar şu an. Biraz ısınmasını bekliyoruz. Hem kendimiz için biraz daha iyi olur, rahat ederiz. Hem de hayvanlarımız için. Bunları da umarım ki siz de anlayışla karşılarsınız arkadaşlar. Çalışmamız gereken noktalar var. Karşı kümeste yeni işlerimiz var. Kekiklerimizi yeni yerlerine alacağız. Onlarda çalışma yapacağız. Bıldırcınlara bir yuva yapmamız lazım da halen daha karar veremedik. Buraya mı yapalım yoksa sizin dediğiniz gibi şunlar olur mu? Bana kalsa güzel olur aslında. Bunların biri tavşan, birisi bıldırcın, birisi kekiğimiz artarsa keklik olabilir. Bunları da konuşuruz. Şimdilik bıldırcınlarımız burada. Yumurta bekliyorum açıkçası. Bir yumurta alabilseydi çok iyi olacaktı. Bir tane selamamız var. Yine yatır bir tanesi orada. Bura bu arada çok sıcak. Çok tatlı bir ortam var burada. Sıcacık bir ortam var daha doğrusu. Çok iyi. Severim ben bu ortamı. Bura çünkü ısı yalıtımlı arkadaşlar. Bak herifim ben. Bıldırcınlar arkadaş buldun sen. Ha oğlum. Geçen yılda bıldırcınlarla uzun süre serama bakmıştık. Çok güzel uyum sağlıyor. Seramalarla bıldırcınlar. Bir daha öt oğlum. Öt. Öt oğlum bir tane daha. Ötecek misin? Böyle heriflik yapmaya benzemez. Sesini duyayım. Hazırlanıyor. Öt. Öten birisi. Tamam canımız sağ olsun. Bıldırcınlarımızdan 7 tane falan 8 tane falan kaldı zaten. Yumurta saldıkları an makineleri fullleyeceğiz arkadaşlar. Mavici bıldırcınımız da olsun istiyorum. Normal bıldırcın da inşallah bakalım hayırlısı. Becerebilirsek onlarla da fulllama yapacağım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı bir seri istiyorsanız, bu video hoşunuza gittiyse mutlaka bunları yapmalısınız diyeceğim birçok konu var. Birçok şey var arkadaşlar. Bunların hepsini sizlere bahsedebilirim ama şimdi yavaş yavaş olsun. Bu videomuzu beğenirseniz ben anlarım ki sevdiğiniz bu seriye ve bu seriye devam ederiz arkadaşlar. Daha çok video çekelim, daha çok bilgi de vermiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videolarımızı beğenerek lütfen bizlere destek olmayı unutmayın. Sevirem sizi, canınızı gırtlarım. Gelin videoyu kapatak önce ama bir sarılır. Kendinize mekken bakın. Ay. Hoşça kalın. Bay bay.